Bir aşk düşünün ve bu aşk yüzünden kafayı yeme aşamasında olan bir karakter düşünün. Senea'nın Viking istilası sonucu kaybettiği sevgilisi Dillion'ın ölümüyle başlar. Senao, Dillion'ın ruhunu kurtarmak ve intikam almak amacıyla kuzey mitolojisiyle dolu bir dünyada tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ancak Senea'nın zorlu mücadelesi sadece dışsal tehditlerle sınırlı değildir. Aynı zamanda zihnindeki karanlık güçlerle, içsel seslerle ve psikolojik rahatsızlığıyla da boğuşmaktadır. Senea'nın yolculuğu oyunculara çeşitli zorlu bulmacalar, savaşlar ve mitolojik varlıklarla dolu bir deneyim sunar. Oyuncular Senea'nın geçmişine dair ipuçlarını toplar ve onun iç dünyasına daha derinlemesine nüfuz eder. Senea'nın zihnindeki karanlık varlıklar oyunculara gerçeklikle hayal arasındaki sınırları sorgulatan etkileyici, görsel ve işitsel deneyimler yaşatır. Oyunun ilerleyen bölümlerinde Senea'nın psikolojik bozukluğu daha da belirgin hale gelir. İçsel sesler ona rehberlik eder veya ona zarar verir. Senao kendi gerçekliğini sorgular ve oyuncular onun zihnindeki karmaşıklığı keşfeder. Bu noktada oyuncuların kendilerini Senao'nun yerine koymaları ve onun zorlu içsel savaşlarını anlamaları beklenir. Hikaye, Senao'nun geçmişiyle yüzleştiği ve içsel şeytanlarıyla mücadele ettiği bir dizi anlatısal dönemeçle zenginleşir. Oyuncular, Senao'nun güçlenerek kendi içsel karanlığını fethetmesini ve sevgilisi Dillion'ın ölümüyle baş etmesini izler. Son bölümlerde Senao'nun kendi zihnindeki engelleri aşması ve karanlık varlıklarla yüzleşmesiyle birlikte oyunun hikayesi dramatik bir doruk noktasına ulaşır. Oyunun finalinde Senao'nun içsel gücü, cesareti ve kararlılığıyla şekillenen bir sonuç vardır. Senao, Dillion'ın ölümüyle yüzleşir ve kendi içindeki karanlığına meydan okur. Oyun duygusal bir kapanışla sona erer ve Senao'nun içsel yolculuğu oyunculara güçlü bir kadın karakterin kendi içsel savaşlarını nasıl aştığını gösterir. Hellblade: Senua's Sacrifice sadece etkileyici bir hikaye sunmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlık konularına ve içsel mücadelelere duyarlı bir yaklaşım sunar. Senao'nun hikayesi oyunculara psikolojik zorluklarla mücadele eden bir karakterin iç dünyasına derinlemesine bir bakış açısı sunar ve oyunun atmosferi oyunculara duygusal ve unutulmaz bir deneyim yaşatır. Hellblade: Senua's Sacrifice, zihinsel sağlık konularının derinlemesine ele alan bir yapıya sahiptir ve şizofreni ile mücadele eden bir karakterin bakış açısından hikayeyi anlatır. Ancak oyunun içeriği bazı oyuncular için duygusal veya psikolojik olarak yoğun olabilir. İşte bu nedenle dikkatlice yaklaşılması gereken bir oyun. Bu oyunu deneyimlemeden önce psikolojik olarak bazı durumlara hazırlıklı olmanızda yarar vardır. Bu hikaye Senao'nun kafasında yaşadığı travmaları biz oyunculara en ince detayına kadar nasıl işlerisi konu alıyor. Oyun size sıralayacağım konuları çok detaylı şekilde sunuyor. Duygusal yük. Oyun Senao'nun içsel savaşını ve zorluklarını çok gerçekçi bir şekilde yansıtarak oyunculara yoğun bir duygusal deneyim sunuyor. Zihinsel sağlık konuları ve kayıp teması duygusal bir etki yaratabilir. Psikolojik zorluklar. Oyun Senao'nun zihnindeki gerçek dışı sesleri, görüntüleri ve kabusları içeren psikolojik zorlukları başarıyla yansıtarak oyunculara gerçeküstü bir atmosfer sunar. Bu unsurlar oyuncuların psikolojik olarak zorlayıcı olabilecek deneyimlere maruz kalmalarına neden olabilir. Şiddet ve gerilim. Oyun dövüş sahneleri ve yoğun gerilim içeren bölümleri konu alır. Bu unsurlar oyuncuların gerginlik yaşamalarına
ve atmosferin daha yoğun olmasına neden olabilir. Görsel ve işitsel tasarım. Oyun, ses tasarımı ve görsel efektleri kullanarak Senao'nun zihinsel durumunu vurguluyor. Bu unsurlar oyuncuların oyun dünyasında etkileyici bir atmosfer hissetmelerine katkıda bulunuyor. Bu nedenlerle Hellblade: Senua's Sacrifice oynarken duygusal ve psikolojik olarak zorlayıcı bir deneyimle karşılaşabileceğinizi unutmamanız önemlidir. Oyunun bu temaları ele alış tarzı, oyuncuların bu deneyimi anlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda duygusal bir etki yaratabilir. Bu tür içeriklere hassas olan kişilerin oyunu oynamadan önce dikkatlice değerlendirmeleri önerilir. Hellblade: Senua's Sacrifice, Ninja Theory firması tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon psikolojik gerilim oyunudur. Oyun, Senua adında bir Kelt savaşçısının hikayesini anlatır. Hellblade, psikolojik gerilim unsurlarını içeren derinlemesine bir deneyim sunar ve oyunculara zorlu bulmacalar, yoğun dövüş sahneleri ve atmosferik bir dünya sunar. Hellblade: Senua's Sacrifice'te baş karakter Senua, psikotik bozukluklarla mücadele eden bir karakterdir. Oyun, özellikle şizofreni ile ilişkili belirtileri vurgular. Senua'nın zihninde duyduğu sesler, çeşitli görsel illüzyonlar ve gerçeklikle savaşan bir iç dünya, onun zihinsel sağlığının karmaşıklığını ve savaşını yansıtır. Ninja Theory, oyunu geliştirirken psikiyatri uzmanlarından ve şizofreni konusunda uzmanlaşmış danışmanlardan yardım alarak Senua'nın deneyimini daha gerçekçi bir şekilde yansıtmak için elinden geleni yapmışlardır. Oyun, zihinsel sağlık konularını anlama ve empati kurma amacı taşıyan bir deneyim sunar. Ancak bu konuda biraz yoğun ve hassas içerik içerdiği için oyun bu temaları ele alırken dikkatlice yaklaşılması gereken bir yapıdadır. Ninja Theory stüdyosu tarafından geliştirilen bu oyun dünyasında önemli başarılar elde etmiş bir stüdyodur ve Hellblade ile özellikle zihinsel sağlık konularına odaklanarak dikkat çekmiştir. Hellblade, düşük bütçeyle yapılmış bir bağımsız oyun olarak dikkat çeker. Oyun, geliştiricilerin sıkı bir şekilde çalışarak yüksek kaliteli bir deneyim sunma çabasının bir ürünüdür. Oyundaki karakter Senua, oyuncu Melina Jurgens tarafından canlandırılmış ve Jurgens aynı zamanda oyunun yüz hareketleri ve ses performanslarının motion capture'ını yapmıştır. Bu karakterin duygusal ve fiziksel ifadelerinin gerçekçi olmasına katkıda bulunur. Hellblade sadece bir aksiyon, macera, gerilim oyunu olmasının ötesinde aynı zamanda zihinsel sağlık konularının derinlemesine işleyen bir yapımdır. Oyun, oyunculara Senua'nın zihnindeki karmaşıklığı ve mücadeleyi anlamaları için farklı anlam katmanları sunar. Oyun, Kelt mitolojisi ve İskandinav kültürüne dayalı temaları içerir. Bu, oyunculara farklı bir mitolojik evrende dolaşma fırsatı sunar. Hellblade: Senua's Sacrifice, oyun endüstrisindeki geleneksel normlardan saparak farklı bir deneyim sunan önemli bir yapımdır. Yaratıcı ve kültürel açıdan zengin bir oyun olarak değerlendirilir. Sonuç olarak Hellblade: Senua's Sacrifice oyununda baş karakter Senua'nın yaşadığı psikolojik rahatsızlığın adı şizofrenidir. Şizofreni, gerçeklikle bağlantıda sorunlar, yanıltıcı algılar, düşünce bozuklukları ve sosyal işlevsellikte zorluklar gibi belirtilerle karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluktur. Oyun, Senua'nın bu rahatsızlıkla mücadele ettiği bir atmosfer yaratmak için çeşitli görsel ve işitsel teknikleri kullanarak oyunculara onun zihnindeki karmaşıklığı deneyimleme fırsatı sunar. Dipnot olarak şunu da belirtmemde fayda olduğunu düşünüyorum. Bu tarz psikolojik sorunları olan arkadaşlar lütfen oyundan uzak dursun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bu videomu da beğenmeyi sakın unutmayın.